Filipinler Cebu'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Cebu City'ye geldim. Şöyle çıkıp etrafı biraz dolaşayım dedim ama bir keşmekeş, karmaşa beni buldu. Etraf kalabalık, aynı Manila gibi. Şehrin görüntüsü pek iç açıcı değil. O yüzden önce yakınlarda neresi var gezebilirim diye baktım. Ayala Central var burada, alışveriş merkezi. Biraz orayı dolaştım. Şimdi IT Park diye bir yer var, oraya gezeceğim. Bir de merkezde bir tapınak ve hatta 2 tane tapınak var ama saat geç olduğu için, biraz kapanış saati yaklaştığı için onu sonraya bıraktım. Evet, IT Park'ta görüşmek üzere, hoşça kalın. Cebu IT Park. Evet, burası Cebu IT Park'ın girişi. İçeride ne var bilmiyorum. Birazdan gezip göreceğiz. Burası bir teknoloji merkezi. Etrafta çok sayıda call center. Evet, Cebu'nun genelini beğenmedim ama bu bölgesi güzel. Manila'daki BGC'ye benziyor. Gayet güzel, hoş bir yer. Cebu akşamları. Cebu City. Herkese selamlar, günaydın arkadaşlar. Bugün Cebu City'de ikinci günüm. Kaldığım otel bu civarda. Şöyle etrafı size göstereyim istedim. Cebu büyük bir şehir, karma karışık. Bir tarafı çok fakir, binalar dökülüyor, etrafta kötü kokular var. Ama bir tarafı da mesela IT Park diye bir yer var. İnanılmaz modern, sanki New York. Öyle bir keşmekeş var. Cebu'da bu cipnilerden çok fazla var arkadaşlar. Etrafta çok fazla evsiz insan var. Bir yandan da lüks mağazalar, lüks restoranlar var. Cebu City'de bir insana böyle bir yerde, yolda, bir kenarda tuvaletini yaparken görmek çok normal bir olay arkadaşlar. Yani böyle karma karışık bir şehir. Allah'tan burada merkezde fazla kalmayacağım. Buranın böyle sayfiye yerleri var. Oraya gideceğim yarın. Burada sadece birkaç tane görülecek güzel yer var. Oraları ziyaret ettikten sonra buradan ayrılacağım. Cebu City'den ayrılmayacağım ama buranın sayfiye yerlerine gideceğim. Evet, şu Cowking'e geldim. Burası benim hoşuma giden bir Kore veya Çin restoranı. Burada güzel çorba yapıyorlar. Şimdi kahvaltı yapacağım orada. Etrafı size şöyle bir göstereyim dedim. Pek sevmedim arkadaşlar. Cebu City'yi fazla sevmedim. Neden derseniz kötü kokuyor. Etrafta çok fazla böyle fakirlik görüyorsunuz. İnsan üzülüyor yani. Ve temiz değil. Ama dediğim gibi bir bölgesi de var. İnanılmaz modern ve zengin. Yüksek gökdelenler, birçok uluslararası şirketlerin binaları o bölgede. IT Park. Ayala Mall var mesela. O çok büyük bir alışveriş merkezi. Orası da ayrı bir dünya. Evet. Cebu'da turistik olarak gezmek için tercih edilecek bir şehir değil ama mecburen buraya gelirsiniz çünkü birçok şehre uçuş Cebu'dan yapılıyor. Mesela feribot seferleri de öyle. Yani burası bir hub görevi görüyor. O yüzden gelmek zorunda kalıyorsunuz. Hoşça kalın. Cebu Osemana'dan Ayala Shopping Mall'a gidiyoruz. Şehir merkezini şöyle göstereyim.
Şimdi Ayala Center'a geldim bir kıyafet alayım diye. Saat 10'da açılıyormuş. Ben de buraya erken geldim. Bekleyeceğiz mecbur. Adamlar keyfine düşkün. Burada öyle bir şey var arkadaşlar. Yani durumları nasıl olursa olsun belli bir çalışma saatleri var. Onun haricinde bizim Türkiye'deki gibi öyle 24 saat çalışmak yok. Adam mesela motosiklet kiralıyor veya başka bir şey yapıyor. Diyorsun ki sabah erkenden bırakacağım motosikletini, yok diyor. Ben saat diyor 8'de gelirim diyor. Veya işte başka bir yerle görüştüm yine. Tamam laundry servis var. Çamaşır yıkamaya kıyafetleri verdim. Diyor ki saat 5'te kapatıyorum ben diyor. 5'i 5 geçe gitseniz adam orada bulamıyorsunuz. Veya mesela diyorsun ki beni bekler misin 5-10 dakika işte geleceğim diyorsun. Olmaz diyor. Ha bir de mesai saatleri dışında telefonlarına bakmıyorlar, mesajlara bakmıyorlar. Birkaç defa başıma geldi. Motosiklet kiraladım, adama mesaj atıyorum, cevaplamıyor. Telefon açıyorum, cevaplamıyor. Birkaç defa başıma geldi bu yani. Yani mesai saatlerine çok önem veriyorlar. Yani sadece bu resmi kurumlarda veya şirketlerde değil. Özel işte yapsalar mesai saatleri dışında telefona bakmıyorlar. Ve gördüğünüz gibi saat 10'da açıyorlar alışveriş merkezini. Evet dostlar, bu da Ayala Mall'un içi. Çok öyle bir özelliği yok. Sıradan bir AVM. Sadece görünsün. Evet arkadaşlar, şimdi bir restoranta geldim. Unlimited Wings, Rice, Fries. Yani sınırsız diyor, kanat, pilav ve barbekü yiyebilirsiniz diyor. Belli bir ücret ödüyorsunuz. Sınırsız şekilde yiyorsunuz. Hadi bakalım bir deneyelim. Galiba 300 veya 449 ödüyorsunuz. Sınırsız şekilde burada tavuk yiyorsunuz. Yanında işte içecek veriyorlar. Şimdi ben de deneyeceğim. Az önce sordum. Domuz satmıyorlarmış. O yüzden yemeye karar verdim. Her şey sınırsız. Yiyebildiğin kadar 350 peso. Hello. 350 peso ödüyorsun. Sınırsız şekilde tavuk, pilav ve içecek veriyorlar. Ben de deneyeceğim. Evet, şimdi siparişlerim yavaş yavaş gelmeye başladı. Böyle istediğiniz kadar limitsiz tavuğun çeşitleri, işte kanat, değişik soslu olanları, sınırsız pilav, sınırsız içecek, sınırsız patates kızartması ve tatlı ve dondurma. Hepsi 250 lira bizim paramızla. Ama servisleri kötü. Yavaş yavaş birini getiriyor, birini getirmiyor. Şimdi bana farklı pişirilmiş patates kızartmalar getirecekler. Cebu. Bir yanda modern gökdelenler, plazalar, rezidanslar, bir yandan da evsiz insanlar. Kaldırımda yatan insanlar. Şu sokaklarda bu Hindistan cevizi suyu satıcılarından çok var. Bir tane söyledim kendime şimdi. İçeceğiz bakalım. İçindeki sütü boşaltıyor. Yalnız put der please. İçindeki sütü boşaltıyor. İçine biraz şeker ilave ediyor. Biraz da süt ilave ediyorlarmış. Yoksa Hindistan cevizi böyle sandığınız gibi tek başına böyle tatlı bir şey değil arkadaşlar. Daha önce birkaç defa denedim. Hoşuma gitmedi yani Tayland'da, Malezya'da. Ama bunlar içine bunlar içine sütle şeker koydukları için biraz güzel oluyor tabii. Evet arkadaşlar, burası da Cebu'daki SM Mall. Bir tane de SM Mall biliyorsunuz Manila'da ziyaret etmiştim. Aynısından bir tane de Cebu'da var. SM Mall. HDD almaya geldim buraya. Aslında Mactan Adası'nda kalıyorum ama orada fazla bulamazsın dediler. SM'e gittiler. O yüzden buraya geldim.
Gelmişken size burayı da göstereyim dedim. Bütün dünya markaları var. Oldukça büyük. SM Mall, Cebu City. Evet, şimdi Cebu'da yeni bir otele yerleştim. Karşıda şöyle bir yer gördüm. İnsanlar içeride bir şeyler yiyorlar, kalabalık. Bakalım ne yapıyorlar bu adamlar. Pirinç var. Vallahi ne yedikleri belli değil. Böyle. Oh, is this chicken? Yeah, chicken, pork, and pork intestine. Yeah, pork intestine, crab meat. Crab. Crab meat. Yeah, you want egg? This egg. Yeah. And longaniza. Thank you. Yumurta, yengeç, domuz ve tavuktan oluşuyormuş. Bunlar da pirinç. Herhalde burası meşhur bir yer ki bayağı kalabalık içerisi. Açık büfe gibi yiyorlar. Domuz, tavuk, yumurta, sosis. Ne ararsanız var. Hemen otelin karşısında. Evet, şimdi Robinson alışveriş merkezine geldim. Burada bir işim var. Şurayı göstereyim. Evet, Robinson markete geldim şimdi. Robinson alışveriş merkezinde. Bakın burada pomelo var. Galiba bu Türkiye'de de yetişiyor. Kavun büyüklüğünde var. Kilosu 100 peso. Muzun kilosu 60 peso. Evet. Şu da bir avokadonun bir değişik çeşidi. 60 peso. Evet. Sarı karpuz var. 37 peso. Evet arkadaşlar, fiyatlar böyle. Elma burada taneyle 25 peso. Limon tanesi 28 peso. Ananas 75 peso. Burada ananas çok. Burası Robinson süpermarket. Robinson alışveriş merkezinin içinde. Evet, ejder meyvesi var. 105 peso tanesi galiba. Portakalın kilosu 35 peso. Aslında ucuz buraya göre. Üzüm 290 peso. Belki de tanesi o fiyatadır portakalın. Bilmiyorum. Elma 40 peso. 38 peso. Galiba bunların fiyatları tane fiyatları. Evet, karpuz böyle dilimleri var. 32 peso. Kilogramı galiba. Evet, kilogramı. Evet, üzüm 175 peso. Evet, Robinson süpermarket, Robinson alışveriş merkezinin içinde. Evet, Cebu City'den Lapu Lapu'ya gidiyoruz şimdi. Eski köprü burası. Hemen şu karşıda yeni köprü var. Cebu ile Mactan Adası bu köprüyle birbirine bağlanıyor. Havaalanı Lapu Lapu'da, yani Mactan'da. Evet, Grab Car'la gidiyoruz oraya. Bu arkadaş da şoför beni oraya götürüyor. Bayağı uzak. Cebu City ile Mactan Adası arası bayağı uzak. Çok da trafik var. Evet. Yeni köprüde geçiş ücreti ödüyorsun. Burada ödemiyorsun. Lapu Lapu City'de trafik her zaman böyle. Evet. Mactan Adası'na geldim. Çok sık bir daha tricycle var. Trafik her zaman böyle. Okuldaki çocuklarını bekleyen anneler. Evet. Nerede çocuklarını okul çıkışına bekliyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Mactan Adası'na geldim, Lapu Lapu City'ye. Bu odayı kiraladım, çift kişilik. Fiyatı 770 peso. Televizyonu, kliması, her şeyi var. Banyosu, termostatı, her şeyi var. Gayet iyi.